Bir ayarı düşürdünüz ve sunucu biraz rahatladı. Peki gerçekten optimizasyon mu yaptınız? Yoksa problemi başka bir yere mi taşıdınız? Bu seriye özellikle bu soruyla başlamak istiyorum. Çünkü internette çoğu içerik bize hazır bir sayı listesi veriyor. Bunu dörde çek, şunu kapat, şu Java argümanlarını kopyala. Fakat sistemin neden yavaşladığını anlamadan yapılan değişiklik bilgi üretmez. Bu giriş bölümünde tek tek ayar anlatmayacağım. Önce nasıl düşüneceğimizi kuracağız. Hedefi belirlemek, ölçmek, darboğazı bulmak, kontrollü bir değişiklik yapmak ve sonucu yeniden doğrulamak. Önce hazır ayar listesinin neden tek başına yeterli olmadığını görelim. Bir önerinin işe yarayabilmesiyle kanıtlanmış olması aynı şey değildir. Hazır listelerde genellikle 3 şey eksik. Birincisi bağlam. Sunucu hangi sürüm, hangi dünyada, hangi donanımda ve nasıl bir oyuncu profili var? İkinci ölçüm. Değişiklikten önce ne kötüydü? Sonra ne kadar iyileşti? Üçüncüsü nedensellik. Aynı anda 5 ayar değiştiyse sonucu hangisi üretti? Bu nedenle bir listeyi doğrudan gerçek kabul etmeyeceğiz. En fazla test edilecek bir hipotez olarak göreceğiz. Hipotez faydalıdır. Fakat ölçülüp doğrulanmadıkça sonuç değildir. Şimdi tek bir ayarın farklı sunucularda neden farklı davranabildiğini düşünelim. Örnek olarak simülasyon distans ayarını 6 kabul edelim. Bu sayı bize tek başına performansı söylemez. Çünkü sunucunun o anda yaptığı iş değişebilir. 5 kişinin sabit durduğu bir lobide bu ayar oldukça hafif görünebilir. 50 oyuncunun farklı yönlere keşfi çıktığı bir dünyada chunk yükleme ve üretme maliyeti öne çıkabilir. Büyük bir farm bölgesinde ise entity, hopper ve redstone işlemleri her tik tekrar çalışabilir. Değer aynı kalır ama iş yükü değiştiği için sonuç da değişir. Bu yüzden ilk sorumuz hangi ayar değil, hangi yükte hangi belirti olmalı? İlk olarak en kolay ama en yanıltıcı test ortamına bakalım. Boş lobi. Boş veya düşük hareketli bir lobide 5 oyuncu sabit dururken sonucu stabil görünebilir. Chunk yükleme azdır. Entity sayısı düşüktür ve eklentilerin çoğu yoğun biçimde tetiklenmez. Bu ölçüm yanlış değildir. Fakat yalnızca taban maliyeti gösterir. Buradan bu ayar tüm sunucularda mükemmel çalışır sonucuna ulaşamayız. Test kolay olduğu için temiz sonuç vermiştir. Üretim ortamını temsil etmediği için karar gücü zayıftır. İyi benchmark yalnızca tekrarlanabilir değil, aynı zamanda gerçek kullanıcı davranışını temsil eden benchmarktır. Aynı değeri bu kez oyuncular sürekli yeni arazi keşfederken deneyin. Oyuncular farklı yönlere hareket ettiğinde sonucun içi değişir. Yeni şartlar yüklenebilir. Bazıları ilk kez açılabilir. Veriler diske yazılabilir ve eklentiler ilgili olayları işleyebilir. Ortalama MSBit hala iyi görünebilir. Fakat belirli anlarda sert sıçramalar yaşanabilir. Oyuncunun hissettiği donma çoğu zaman bu kısa kuyruk olaylarıdır. Burada doğru soru hangi ayarı biraz daha düşüreyim değil. Doğru soru sıçramanın hangi olayla aynı anda gerçekleştiğidir. Chunk üretimi mi? Disk erişimi mi? Bir eklenti mi? Yoksa başka bir işlem mi? Önce ilişkiyi görmemiz gerekiyor. Şimdi kısa sıçrama yerine her tik biriken sürekli yük inceliyor. Yoğun bir farm bölgesinde maliyet tek seferlik değildir. Entity yapay zekası, çarpışmalar, takip işlemleri, hopperlar, blok entity'ler ve redstone düzenekleri vardır. Bunlar her tik yeniden iş üretir. Bu kez problem kısa bir sıçrama değil. Tik bütçesinin düzenli bir şekilde aşılması olabilir. Simülasyon distans yine alt. Fakat sunucunun yaptığı iş bütünüyle farklıdır. Buradaki çıkarım şu. Ayar kendi başına darboğaz oluşturmadı. Yük profili. Sistemde zaten pahalı olan bir yolu görünür hale getirdi. Bu nedenle her performans kararı gerçek kullanım senaryosuna bağlanmalıdır. Bu üç örnekten sonra optimizasyon net bir tanıma oturtabiliriz. Bu seride optimizasyonu 4 parçayla tanımlayacağım. 1. Hedef. Neyi iyileştirmek istiyoruz? Daha kararlı tik süresi mi? Daha düşük gecikme mi? Daha fazla oyuncu. 2. Ölçüm. Sorun nerede ve ne kadar büyük? 3. Müdahale. Ölçtüğümüz darboğaza kontrollü bir değişiklik yapıyoruz. 4. Doğrulama. Aynı yük altında yeniden ölçülüyor, yan etkileri kontrol ediyor ve gerekirse geri alıyoruz. 4 parçadan biri eksikse yaptığımız şey optimizasyon değil, tahmin olur. Kısa tanımımız şu. Hedefe göre ölçülen darboğazı azaltmak. Peki darboğaz dediğimiz şey tam olarak nedir? Darboğaz, sistemin toplam iş üretme hızını sınırlayan en dar noktadır. CPU ana çekirdeği doluyken daha hızlı NVMe takmak TPS artışı sağlamayabilir. Sorun disk beklemesi ise yalnızca işlemci frekansına odaklanmak yetersiz kalabilir. Daha fazla kaynak eklemek her zaman daha fazla performans anlamına gelmez. Eklediğimiz kaynak doğru sınıra dokunmalı. Bu nedenle önce sistemin nerede beklediğini ve hangi kod yolunda zaman harcadığını bulmalıyız. Ayar seçimi ancak bu teşhisten sonra anlam kazanır.
Üstelik bir darboğazı azaltınca sistem tamamen sınırsız hale gelmez. Örnekte başlangıçta CPU %92 seviyesinde sınıra dayanmıştır. CPU maliyetini azaltınca kullanım düşüyor. Fakat bu kez disk kuyruğu daha görünür hale geliyor. Bu başarısızlık değildir. Sistem dengesi değiştiği için sıradaki sınırı görmeye başlamışızdır. Optimizasyonun amacı bütün darboğazları sonsuza kadar yok etmek değildir. Hedeflediğimiz oyuncu ve kapasiteye yetecek kadar doğru darboğazı azaltmaktır. Yeni sınır hedefimizi bozmuyorsa daha fazla müdahale gerekmeyebilir. Bu bakış açısı gereksiz riskli ayar değişikliklerini de engeller. Darboğazı doğru yerde aramak için sistemi katmanlarına ayıralım. Bir Minecraft sunucusu tek bir kutu gibi görünür. Ama aslında katmanlı bir sistemdir. En üstte oyuncu davranış vardır. Hareket, farm, restore ve keşif. Bu davranışlar eklentileri ve oyun motorunu tetikler. Minecraft ve Paper, Tick, Chunk, Entity ve ağ işlemlerini yürütür. Bunlar JVM'ye işletim sistemi üzerinden CPU, RAM, disk ve ağ donanımına gider. Belirti bir katmanda görünürken sebep başka bir katmanda olabilir. Örneğin oyuncu, bloklar geç kırılıyor der. Nedeni ana çekirdek, ağ gecikmesi veya başka bir eklenti olabilir. Teşhis, bu katmanlar arasında bağ kurma iştir. Bu nedenle kullanıcı belirtisiyle teknik metriği birbirine karıştırmamalıyız. Sunucu kası önemli bir gözlemdir. Fakat ölçüm değil. Önce bunun ne anlama geldiğini ayırmamız gerekir. TPS mi düşüyor, bazı tikler mi uzuyor, ağın gidiş dönüş süresi mi yükseliyor, yoksa oyuncunun kendi bilgisayarındaki FPS mi düşük? Aynı cümle bu problemlerin tamamı için kullanılabilir. Teknik metrik hipotezi daraltır. MSBT dağılımı, P95 değeri, ağ gecikmesi veya profiller çıktısı bize nereden devam edeceğimizi söyler. Yanlış metriği seçersek doğru değişikliği bile yanlış değerlendirebiliriz. Önce belirtiyi ölçülebilir bir soruya çeviriyoruz. Ölçüme başlamadan önce deney koşullarını sabitlememiz gerekiyor. Baseline yalnızca önceki MSBT 30'du demek değildir. Sonucu tekrar üretebilmek için koşulları da kaydetmeliyiz. Paper build'i, Java sürümü ve eklenti aynı mı? Dünya, aktif bölgeler ve prejenerasyon durumu aynı mı? Oyuncular yalnızca kaç kişi değil, ne yapıyor? Testten önce yeterli ısınma süresi verildi mi? Donanımda güç modu veya arka plan işi değişti mi? Hangi metriği ne kadar süreyle topladık? Sabitlemediğimiz her koşul sonuçta görünmeyen bir değişkene dönüşür. İyi baseline daha sonra yaptığımız kıyaslamanın temelidir. Koşulları sabitledikten sonra nedenselliği koruyan ana koşula geçiyoruz. A ve B testleri arasındaki en anlamlı fark sınadığımız ana değişken olmalıdır. Örneğin simülasyon distans değerini 8'den 6'ya çekiyorsak aynı dünya, aynı yük senaryosu, aynı süre ve aynı yazılım sürümleriyle yeniden ölçeriz. Sonra yalnızca performans kazancına değil, görüş alanı veya oyun davranışı gibi yan etkilere de bakarız. Bazı değişiklikler teknik olarak aynı anda uygulanmak zorunda olabilir. O durumda bunları açıkça tek bir paket hipotezi olarak yorumlarız. Fakat rastgele 5 farklı öneriyi aynı anda uygulamayız. Tek değişken sonucu hangi müdahalenin ürettiğini anlamamızı sağlar. Bunun tersini yaptığımızda nasıl bir bilgi kaybı olduğunu görelim. Bu senaryoda VF distans değişiyor. Yeni GC flagleri ekleniyor. Mobcap düşürülüyor. Bir eklenti async çalıştırılıyor. Ve kernel ayarları aynı anda değiştiriliyor. Sonuç olarak MSBT düşüyor. Güzel. Fakat neden düştüğünü bilmiyoruz. Belki yalnızca mobcap etkili oldu. Belki async veri tutarsızlığı üretti. Belki diğer ayarların hiçbir katkısı yok. Daha sonra bir sorun çıktığında hangi değişikliği geri alacağımız da belli değil. Böyle bir deney kısa vadede güzel bir sonuç gösterebilir. Ancak tekrar kullanılabilir bilgi üretmez. Nedenselliği kaybettiğimiz için optimizasyon sürecini yönetemeyiz. Şimdi aynı işi kontrollü bir deney haline getirelim. İyi deneyde önce birden fazla baseline ölçümü alıyoruz. Ardından yalnızca bir ana değişikliği uyguluyoruz. Aynı yük senaryosunu aynı süreyle birkaç kez çalıştırıyoruz. Sonra ortalama dışında dağılımı, profiller çıktısını ve yan etkileri birlikte kıyaslıyoruz. Kabul ölçütünü testten önce yazmak önemli. Örneğin P95 MSBT düşecek, hata oluşmayacak, oyuncu deneyimi korunacak ve sonuç tekrar testlerinde benzer çıkacak. Böylece yalnızca sayıyı demiyoruz. Hedefi karşılayan, tekrarlanabilir ve geri alınabilir bir karar üretiyoruz. Kıyaslama yaparken yalnızca ortalamaya bakarsak başka bir tuzağa düşebiliriz. Grafikte gördüğünüz gibi iki sunucunun değeri birbirine yakın. Yeşil çizgi yaklaşık 30 milisaniye çevresinde. Dengeli ilerliyor. Turuncu çizgi ise çoğu zaman daha düşük görünmesine rağmen belirli aralıklarla 70 veya 80 bandına çıkıyor. Oyuncunun hissettiği şey bu sıçramadır. Ortalama bütün sayıları tek bir sayıya sıkıştırdığı için kötü kuyruğu gizleyebilir. Bu nedenle zaman serisini ve dağılımı birlikte okumalıyız. Amaç yalnızca ortalamayı düşürmek değil,
Özellikle oyuncu deneyimini bozan nadir fakat ağır olayları görünür hale getirmektir. Dağılımın farklı noktalarını P50, P95 ve P99 ile okuyabiliriz. P50 tipik tik temsil eder. Ölçümlerin yarısı bu değerin altındadır. P95 kötü kuyruğa yaklaşır. Yaklaşık her 20 tikten biri bu değerden daha kötüdür. P99 ise en ağır %1'lik bölgeyi gösterir. Paper'ın hedefi saniyede 20 tiktir. Bu hedefte bir tik için yaklaşık 50 milisaniyelik bütçe vardır. P95 veya P99 düzenli biçimde bu bütçeyi aşıyorsa oyuncuların hissedebileceği gecikmeler oluşabilir. Yüzdelik değerler nedeni tek başına söylemez. Bize sorunun şeklini gösterir. Nedeni bulmak için profiller ve olay bağlamıyla birlikte kullanılır. Bu ölçümleri tek bir yapay benchmark yerine farklı yük profillerinde toplamalıyız. Minimum test setimiz 3 ayrı davranışı kapsayabilir. Birincisi boş veya lobi durumu. Burada ısınmayı ve taban maliyeti görürüz. İkincisi kontrollü keşif. Çank yükleme, üretim ve ani sıçramalar görünür olur. Üçüncüsü entity yoğun senaryo. Yapay zeka, Hopper ve Redstone gibi sürekli tik maliyetlerini ölçeriz. Kendi sunucumuza göre pazar alanı, savaş, minigame veya özel eklenti akışı gibi ek profiller tanımlayabiliriz. Önemli olan testin temiz görünmesi değil, gerçek kullanıcı davranışın tekrar edilebilir şekilde temsil edilmesidir. Artık bütün parçaları tek bir karar döngüsünde birleştirebiliriz. Süreç bir belirtiyle başlar. Önce ne hissedildiğini netleştiririz. Sonra bu belirtiyi ölçebilecek metriği seçeriz. Profiller veya ilgili telemetriyle sınırın nerede olduğunu buluruz. Darboğaza yönelik tek bir müdahale yaparız ve aynı yük altında yeniden test ederiz. Sonuç önceden belirlediğimiz hedefi karşılıyorsa değişikliği tutarız, karşılamıyorsa geri alır, yeni bir hipotez kurarız. Buradaki kritik nokta şu: sonuç kötü geldiğinde rastgele yeni bir ayar eklemiyoruz. Döngünün başına dönüp soruyu daraltıyoruz. Bu döngünün unutulmaması için her değişikliği küçük bir kanıt kartına dönüştürelim. Kanıt kartı küçük bir deney günlüğüdür. Hipotezi yazıyoruz. Örneğin keşif sırasında çank üretimi P99, MSPT sıçramaların ana kaynağı olabilir. Paper, Java ve eklenti sürümlerini kaydediyoruz. Test yükünü ve süreyi açıklıyoruz. Yaptığımız tek değişikliği, önce ve sonra ölçümlerini, yan etkileri ve kararları ekliyoruz. Böylece aylar sonra bu ayarı neden böyle yapmıştık sorusunun cevabı kalır. Başka biri aynı deneyi tekrarlayabilir. Sürüm güncellemesinden sonra sonuç değişirse hangi kararın hangi bağlamda doğru olduğunu anlayabiliriz. Bölümü 3 basit kurala toparlayalım. Birinci kural: ölçmeden değiştirme. İkinci kural: bir seferde tek ana değişken uygula. Üçüncü kural: aynı yük altında yerden doğrula. Bu kurallar bizi yavaşlatmak için değil, yanlış kesinlikten korumak içindir. İnternette gördüğümüz ayarlar değersiz değil. Fakat bağlamdan bağımsız gerçekler de değiller. Her öneriyi hipotez olarak ele alacağız. Hedefimizi, iş yükümüzü ve ölçümümüzü tanımladıktan sonra sınayacağız. Bu serinin tamamında ayar ezberlemek yerine sistemin nasıl çalıştığını öğrenip kendi kararımızı vereceğiz. Bir sonraki bölümde artık teknik temeli en baştan kurmaya başlıyoruz. Bölüm 1'de teknik eğitime gerçekten başlayacağız. CPU, RAM, disk ve ağın bir Minecraft sunucusunda hangi işi yaptığını tek bir büyük sistem haritası üzerinden göreceğiz. Henüz marka veya model seçimi yapmayacağız. Önce bir tikin bu bileşenlerden nasıl geçtiğini, yerinin nerede tutulduğunu ve bir bileşendeki sınırın diğerlerini nasıl etkilediğini anlayacağız. Ardından CPU transistörlerden çekirdeğe, saat hızından IPC ve cache'ye kadar adım adım ilerleyeceğiz. Adım adım inceleyeceğiz. Yani bundan sonra konu temelden başlayarak ilerliyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.